Herkese merhaba. Tarih, bugüne kadar birçok kültürün, medeniyetin ve geleneklerin tanığı olmuştur. Arkeologlar, kazılar ve antik kalıntılar insanlık tarihine ışık tutarak evrensel bir anlayış sunarlar. Geçmişin izlerini arkeolojik kazılarla keşfetmek için toprağı kazıyorlar. Kültürlerin ve medeniyetlerin kalıntıları bu kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor ve insanlık tarihine yeni bir pencere açılıyor. Şimdi toprağın derinliklerine inerek geçmişin sessiz tanıklarını dinleyelim ve onların bize anlattığı hikayelerle geçmişe yolculuk yapalım. 1928 yılında Peru'nun güney kıyısında bulunan Paracas çölünde 300'den fazla uzun kafatası keşfedilmiştir. Bu kafatasları Paracas kültürüne ait antik mezar sitelerinde bulunmuştur. Bu kafatasları tipik insan kafatası şeklinden farklıdır ve daha uzun ve dar bir yapıya sahiptirler. Bu uzun kafatasları Paracas halkının ritüel uygulamaları veya belki de bazı genetik özellikler nedeniyle oluştuğu öne sürülmektedir. Eğer gerçekten bu uzun kafataslarına sahip olan bu insan türleri doğal ve genetik varyasyonlardan kaynaklandıysa, neden bu genetiğe sahip insan türlerinin nesilleri günümüze kadar ulaşamadı? Ya da bu kafatasları yapay olarak oluşturulmuşsa, Paracas halkı için bu ritüel uygulamaların amacı neydi ve uzun kafatası deformasyonu bu toplum içinde hangi rolü oynuyordu? Paracas, antik Peru kıyılarında özel kültür ve gelenekleriyle yaşamış bir kabile. Paracas halkı özellikle tekstil sanatında ve seramikleriyle ünlüydü. Aynı zamanda özenle dokunmuş ve renklendirilmiş tekstil ürünleriyle, karmaşık desenlerle süslenmiş seramiklerle ve dikkat çekici metal işleriyle de biliniyordu. Ve tarım onların ana geçim kaynağıydı. Ant dağlarının etrafında ve vadilerinde tarım yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ayrıca inanç sistemleri ve dini uygulamaları da araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Uzun kafalara sahip olmalarının dinleriyle bağlantılı olduğuna dair kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Ancak uzun kafataslarına sahip olmalarıyla ilgili birçok teori vardır. Bir teori, uzun kafataslarının yapay olarak oluşturulduğunu ve bunun bir ritüel uygulaması olduğunu öne sürer. Bu ritüel uygulamanın belki de bir statü veya liderlik göstergesi olarak veya belirli bir tanrıya veya doğaüstü varlığa hizmet etmek için olduğu düşünülür. Ancak bu sadece bir teori olarak kalır ve kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Diğer bir teori, uzun kafataslarının doğal genetik varyasyonlardan kaynaklandığını öne sürer. Ancak bu teori açıklamada bazı zorluklarla karşılaşır. En büyük zorluk, uzun kafataslarına sahip olan insanların günümüzde bulunmamasıdır. Araştırma itibariyle yapay kraniyal deformasyon adı verilen kafa bağlama veya kafa düzleştirme olarak bilinir. Yapay kraniyal deformasyon, bir bebeğin kafasının uzun bir şekil oluşturmak için manuel olarak deforme edildiğidir. Bu uygulama, farklı kültürlerde çeşitli amaçlarla gerçekleştirilmiştir. Adeta küçük yaşlardan itibaren uygulanan bu taktik sayesinde kafataslarının şekillerini değiştiriyorlardı. Çünkü bu yaşlarda kafatasının daha esnek olduğundan, düz yuvarlak veya konik bir biçimde deforme edilmesiyle sonuçlanabiliyordu. Genellikle kafa bağlama geleneği doğumdan 1 ay sonra başlar ve yaklaşık 6 ay boyunca devam eder. Bu süreçte bebeklerin başlarına bezler veya sargılar sarılır ve baskı uygulanarak kafatasının istenilen şekli alması sağlanırdı. Kafa düzleştirme veya kafa bağlama uygulaması, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ve farklı zaman dilimlerinde birçok kültürde ortaya çıkmıştır. Örneğin, eski Mısırlılar kafa şeklini değiştirmek için bandajlama veya sıkı bir şekilde sararak kafa düzleştirme uygulamalarını gerçekleştirmişlerdir.
Bu uygulama genellikle aristokrat sınıf ve kraliyet ailesi üyeleri arasında yaygındı. Bu taktik, Orta Amerika'da özellikle Maya ve Aztek uygarlıklarında görülmüştür. Bu kültürlerde kafa şeklinin değiştirilmesi, sosyal statüyü veya dini inançları temsil etmek için yapılıyordu. Bazı Afrika kabilelerinde de kafa düzleştirme uygulaması vardır. Özellikle Nijerya'nın bazı bölgelerinde ve Kongo'da bu uygulama görülmüştür. Bu kültürlerde kafa şeklinin değiştirilmesi genellikle güzellik idealini veya sosyal statüyü temsil etmek için yapılıyordu. Şimdi videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer videomuz hakkında herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca kanalımıza abone olarak ve diğer videolarımızı izleyerek bize destek olabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için teşekkürler. Yeni videomuzda görüşmek üzere.